Çanta yapılışı videomuzun ikinci bölümünden herkese merhaba. Kaldığımız yerden çantamızı örmeye devam edeceğiz. Sağ taraftan son sıranın üzerine sık iğne örerek başlıyorum. İlk ilmeğe batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum vizon rengi ip ile. Daha sonra buradaki fazlalık ipi kullanarak bir zincir çekiyorum. Düzgün durması için bu şekilde yaptım. Daha sonra bu fazlalık ipi araya alarak sık iğne örmeyi sürdürüyorum. İlmekleri içine batarak sık iğne örüyorum. Şimdi bu sıra başlarındaki çıkıntıları düzelteceğiz. Her sırada üçer sık iğne örerek devam edeceğiz. İlk sık iğneyi iki sıranın birleştiği köşeye, daha sonra trabzanların tepesine batarak üçer sık iğne örerek buraya kadar devam edeceğiz. Önce köşeye batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Sık iğne örüyorum. Daha sonra trabzanların tepesine batıyorum. Yine köşeye batıyorum. Trabzanların tepesine batıyorum. Bu şekilde devam edelim. Köşeye kadar geldim. Şimdi buradan zincir çekeceğim kulp için. Daha sonra buraya batarak birleştireceğim ve sık iğne örmeyi sürdüreceğim. Zincir çekiyorum. Toplam 80 zincir çektim. Zinciri şöyle düzeltiyorum ön yüzünden. Daha sonra tığı çıkartıyorum. Ters taraftan ilmeğe batıyorum. Çünkü üst tarafta örmeye başladığımda zincirin ters tarafını kullanacağım. Daha sonra buradaki ilk ilmeğe batarak bir sık iğne örüyorum. Zinciri tutturuyorum. Bu şekilde. Daha sonra devam ediyorum. Köşeye batıyorum. Trabzanların tepesine batarak sık iğne örmeyi sürdürüyorum. Bu şekilde örerek bu diğer kulbun başlayacağı köşeye kadar sık iğne örelim. Köşeye kadar sık iğne ördüm. Diğer kulba geldi sıra. Yine 80 zincir çekeceğim. Aynı şekilde buraya birleştirip sık iğne örerek sıra sonuna kadar devam edeceğim. 80 sık iğne örelim. Aynı işlemleri yaparak sık iğne örüp kulbu birleştirip devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğne ördüm. Şimdi sırayı kapatacağım. Aynı renk iple bir sıra daha öreceğim. Şöyle ilmeği uzatıyorum. Tığımı arka taraftan batıyorum. Zincir ile ilk sık iğnenin arasındaki ilmeğe şöyle arkadan batıyorum. İlmeği geriye doğru çekiyorum. Daha sonra geriye çekmiş olduğum ilmeğin altından bir de ilk çekmiş olduğum zincirin içinden batıyorum. Şu şekilde arkadaki ilmeği de alıyorum.
sıkıştırıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Sırayı kapatmış oldum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bundan sonra sık iğnelerin içine batarak örmeyi sürdürüyorum. Bu boşluklara değil, direkt göbeğine batacağız. Şöyle içlerine batıyorum. Arka taraftaki çatal gibi olan iki ipin arasından tığ geçiriyorum. Bir ilmek çıkartıp örüyorum. Şöyle. Bu şekilde devam edelim. Zincire kadar gelelim. Son sık iğneye batmıyorum. Şimdi zincirin üzerine geçerek sık iğne öreceğim. Ters tarafını çevirmiştik. Buradaki çıkıntılara batarak sık iğne öreceğim. İlk zincire batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Sık iğne örüyorum. Sırayla bu çıkıntılara batarak ilmek çıkartıp sık iğne örüyorum. Bu şekilde olacak alt bölüm. Zincir şeklinde gözüküyor. Sıra sonuna kadar devam edeceğim. Son zinciri ördükten sonra bu sık iğneyi atlayıp devam edeceğim. Sık iğnelerin içerisine batarak sık iğne öreceğim. Bu tarafa gelince de yine son sık iğneyi atlayıp zincirin üzerine geçip sık iğne örüp sıra sonuna kadar devam edeceğim. Bu şekilde örgümüzü sürdürelim. Sıra sonuna gelince tekrar birlikte olacağız. Turu tamamladım. İpi kesiyorum. Renk değişikliği yapacağım. İpi iğneye geçiriyorum. Sıranın başında çekmiş olduğum zincirden sonraki ilmeğe arka taraftan batıyorum. Şu şekilde sıkıştırıyorum. İpin çıktığı yere üstten batıp şöyle 2 ilmek sonra çıkıyorum arka tarafta. Şöyle turu kapattım. Örerken şu şekilde ipi araya alacağım. Şimdi bej rengi ipe geçiş yapıyorum. 3. sık iğne turuna başlıyorum. Alt sıranın zincirinin içine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. Fazlalık ipleri de araya alarak sık iğnelerin ortasına batıp sık iğne örmeye başlıyorum. Sırayla devam ediyorum. Çanta sapına kadar devam edelim. Çanta sapına kadar ördüm. Buradaki çanta sapının ilk zincirinde olan sık iğneye batacağım. Bu sık iğneyi atlıyorum. Ortasına batıyorum. İlmek alıp sık iğne örüyorum. Her sırada bu şekilde öreceğiz. Bir sık iğne eksilteceğiz. Devam ediyorum. Diğer köşeye kadar örüyorum.
Zincir üzerindeki son sık iğneye batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Hemen çantanın yan tarafına geçerken ilk sık iğneyi atlıyorum. İkinci sık iğneye batıyorum. Sık iğne örmeye devam ediyorum. Bu şekilde çantamızın sapını öreceğiz. Devam edeceğiz. Arka tarafta diğer sapı da aynı şekilde örüp sırayı tamamlayacağız. Daha sonra bej rengi sıranın aynısı gibi mavi renk iple bir sıra öreceğiz. Tekrar birlikte olacağız. Çantanın üst bölümünü örmüş olduğum sık iğne sıralarını tamamladım. Şimdi bir sırada gri renkle kaydırma yaparak bu bölümdeki işlemleri tamamlayacağım. Tur başlangıcına geliyorum. İlmeklerin arka kanatlarını alıyorum. Şu şekilde alttaki ilmeği de alıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Sıradaki ilmeğin arka kanadına ve alttaki ilmeğe batıyorum. Şu şekilde bir ilmek daha çıkartıyorum. Birinci ilmeğin içinden ikinci ilmeği geçirerek kaydırma yapıyorum. Sıradaki ilmeğe batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Tığdaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde kaydırma yapacağız. Devam edelim. Kulbun kenarına gelince tekrar birlikte olacağız. Çanta sapına kadar ördüm. Bu sık iğneyi atlayacağım. Çanta sapının ilk sık iğnesine batarak kaydırma yapacağım. Aynen sık iğneleri örerken yaptığımız gibi. Bir sık iğne atladım. Yanındaki sık iğneye batıp kaydırma yaptım. Burada toplanma olmaması için bu işlemi yapıyoruz. Devam ediyorum. Bu şekilde kaydırma yaparak sapın kenarını tamamlayacağız. Bu köşeye gelince yine buradaki sık iğneyi atlayıp yanındakine batarak devam edeceğiz. Diğer tarafta da aynı işlemi yapacağız. Sıra sonuna gelince tekrar birlikte olacağız. İlk başladığım ilmeğe tekrar batıyorum. Bir ilmek çıkartıp son kaydırmayı yapıyorum. İpi kesiyorum. Şu şekilde ilmeğin içinden çekiyorum. İpi iğneye geçirdikten sonra ilk ilmeğin arka tarafından her iki kanadının altından batıyorum. İpin çıktığı ilmeğe de üstten batıp iğneyi ters tarafa çekiyorum. Sırayı kapatıyorum. Daha sonra ilmekler arasında ipi yürütüyorum. Aynı şekilde bu ipi de ilmekler arasında yürüterek temizliyorum. Şimdi saçakları yapmaya geldi sıra. Çantanın bu tarafındaki saçakları tamamladım. Şimdi diğer tarafı birlikte çalışacağız. Alt sıradan başlayarak önce kaydırma yapacağım. Dönüşte saçak takarak devam edeceğim. Aynı şekilde bir üst sıraya renk değiştirerek geçiş yaparak dönüşümlü devam edeceğim. Önce mavi renk iple başlıyorum. Bu kenardaki 1, 2, 3. trabzanların arasına batarak devam edeceğim. Bu köşeye kadar geleceğim. Mavi renk ipi alıyorum.
1 2 3 trabzan sonra hemen sapın hizasında bu bölüme batıyorum. Burası bir ilmek alıyorum. Daha sonra her sıraya batarak ilmek çıkartıyorum. Ve tığdaki ilmeğin içinden geçirerek kaydırma yapıyorum. 1 2 3 trabzan sonra bu sıradaki araya batıyorum. İlmek alıp kaydırma yapıyorum. Bu köşeye kadar devam ediyorum. Tam bu köşeye batıyorum. Bu tarafı tamamladım. Şimdi aynı şekilde diğer tarafa geçiyorum. 1 2 3 trabzan sonra batıyorum. İlmek çıkartıyorum. En son olarak da bizon rengi sıranın olduğu yere batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Daha sonra ipi kesiyorum. Şu şekilde çeviriyorum. Bu çıkarmış olduğum ipi saçak olarak kullanacağım. Şöyle tutturuyorum hem çözülmemesi için. Daha sonra boyunu ayarlayacağım. Şimdi burada ipi takarak devam edeceğim. Yapmış olduğum kaydırmaların üst kanatlarına batarak saçak öreceğim. İpi alıyorum. Şöyle bir miktar bırakıyorum. Bu en son kaydırmanın altından batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Şöyle boyunu bir miktar ayarlıyorum. Şöyle ilmek oluşturuyorum. Daha sonra sıradaki kaydırmanın üst kanadına batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Tığdaki ilmeğin içinden geçirerek kaydırma yapıyorum. Tutturmuş oldum. Daha sonra buradan keserek saçak oluşturacağız. Tekrar baş parmağımla şu şekilde ilmeğin boyunu ayarlıyorum. İpin sol tarafından ikinci kaydırmanın üst ilmeğine batıp bir ilmek çıkartıyorum. Tığdaki ilmeğin içinden geçirip sabitliyorum. Devam ediyorum. İlmek boyunu ayarlıyorum. İpin sol tarafından sıradaki kaydırmanın üst kanadına batıyorum. Şu şekilde alttan batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığdaki ilmeğin içinden geçirip kaydırma yapıyorum. Bu şekilde. Tekrar baş parmağımla ilmek alıyorum. İpin sol tarafından sıradaki kaydırmanın üst kanadına batıp ilmek çıkartıyorum. Daha sonra tığdaki ilmeğin içinden geçiriyorum.
Son kaydırmaya battım. Son ilmeği aldım. Şimdi ipi kesiyorum. Bu ilmeğin içinden geçirip sabitliyorum. İlmeği sıkıştırıyorum. Bu şekilde. Bu da saçak olarak ayarlanacak daha sonra. Şimdi bej rengi ipe geçiş yapıyorum. Yine aynı şekilde kaydırma yapacağım. Dönüşte de bu şekilde ilmekler oluşturacağım. İki trabzan sonraki sıraya batarak devam edeceğim. Buraya batmıştım en son. Üst sırada buraya batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Hemen buraya batıyorum. İlmek alıyorum. Tığdaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Sırayla devam ediyorum. Köşeye geldim. Buraya batıyorum. Devam ediyorum. Aynı şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum. Bej rengi sıranın boşluğuna batıyorum. İlmek alıyorum. İpi kesiyorum. İlmeğin içinden çıkartıyorum. Dönüş yapıyorum. Bu ipi de şu şekilde sabitliyorum. İkinci saçak sırasına başlıyorum. İlk kaydırma ilmeğin altından batıp bir ilmek çıkartıyorum. Baş parmağımla şu şekilde ilmek boyunu ayarlıyorum. Bu sefer biraz kısa olmasına dikkat ediyorum. Kat kat olması için. Mavi renkteki saçaklar kadar uzun olmayacak. Şu kadar yeterli. Ayarlıyorum. İpin sol tarafından ikinci ilmeğin üst kanadına batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Tığdaki ilmeğin içinden ilmeği geçirip sabitliyorum. Tekrar ikinci saçağın boyunu ayarlıyorum. İpin sol tarafından sıradaki kaydırmanın üst kanadına batıp ilmek çıkartıyorum. Tığdaki ilmeğin içinden geçirerek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde bu sıradaki saçakları da alalım. Her ilmeğe batarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son ilmeği aldım. İpi kesiyorum. İlmeğin içinden geçirip sabitliyorum. İlmeği sıkıştırıyorum. Şu şekilde. Şimdi bizon rengi iple aynı işlemi yapacağız. Buradan batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Bir trabzan sonraki boşluğa batarak ilmek almayı sürdüreceğim.
Son ilmeği de ördüm. İpi kesiyorum. İlmeğin içinden çıkartıyorum. Burada bir zincir çekerek sabitliyorum. Üçüncü saçak sırasını örmeye başlıyorum. Yine boyunu biraz daha kısa tutacağım. İlk ilmeğe batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Şöyle boyunu ayarlıyorum ilmeğin. Biraz daha kısa. Bej rengi ipten kısa tutuyorum. İpin sol tarafından batarak ilmek alıp kaydırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son ilmeği de aldım. İpi kesiyorum. İlmeğin içinden geçirip sabitliyorum. Şimdi çeviriyorum. Son sırada buradan başlayacağım. Çünkü bu çıkıntılara batarak devam edeceğim. Kaydırma yapmayacağım son sırada. Buradan batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. Daha sonra buradaki sıra başlarındaki trabzanlara batarak şu şekilde ilmek almaya başlayacağım. Boyunu biraz kısa tutuyorum alt sıradaki ilmeklerden ve trabzanlara batarak ilmek alıyorum. Kaydırma yapıyorum. Buradaki trabzanlara batarak sıra sonuna kadar devam edelim. Son ilmeği de tamamladım. İpi kesip sırayı bitiriyorum. İlmeğin içerisinden ipi geçirip sabitliyorum. Bu şekilde. Şimdi bir sıra kaydırma yaparak üst bölüme tamamlayacağım. Burada gri ipten sonraki ilmeğe arka taraftan şöyle batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Kaydırma yapmaya başlıyorum. Bu üstteki ilmeklerin arka kanatlarına batarak kaydırma yapıyorum. Şu şekilde olacak. Son sırada kaydırma sırasıyla tamamlanacak. Sıra sonuna kadar devam edelim. Son kaydırmayı da yaptım. Burada ipi kesiyorum. İğneye geçiriyorum.
Bu ilmeğin arka tarafından batıyorum. İpin çıktığı ilmeği üstten batıp şöyle sırayı kapatıyorum. Bu şekilde. Buradaki ipi de ilmeğin içinden geçiriyorum. Üstten şöyle saçaklara ekliyorum. Arka taraftaki ipleri de yine buradan batarak bu tarafa alıyorum. Saçaklara ekledim. Buradaki ipi de aynı şekilde bitmiş hali bu şekilde. Şimdi saçaklara düzenleyeceğiz. Önce ilmekleri kesiyorum. Daha sonra gri renk ipleri eşit bir şekilde üstlerini düzeltiyorum. Aynı şekilde bu saçaklarında ilmeklerini kesiyorum. Ona göre boy ayarlaması yaparak düzeltip eşit hale getiriyorum. Evet arkadaşlar, saçakları kesip düzelttim. Son görüntüsü bu şekilde. Ters taraftan görüntüsü de böyle. Şimdi son olarak ütüleyeceğim ve son halini sizlerle paylaşacağım. Buharlı ütüyle ters tarafından sadece basarak yatışmasını sağlayacağız. Esnetmemeye çalışarak kulplara da dahil olmak üzere ütüleyelim. Çantayı ütüledim. Son hali bu şekilde. Kameranın kadrajına tam sığmadığı için bütün olarak gösteremiyorum. Şöyle parça parça göstermeye çalışayım. Oldukça şık ve güzel bir çanta oldu arkadaşlar. Diğer tarafı da bu şekilde. İçten görüntüsü. Oldukça geniş, kullanışlı bir çanta. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Yaz aylarında çok şık ve kullanışlı bir çanta olacağını düşünüyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.